Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kot, tişört, elbise, bütün kıyafetlerimizle rahatlıkla kombinleyebileceğimiz bu çok şık çantayı yaptım. Motif motif örüldüğü için örmesi gerçekten çok kolay ve çok hızlı bitiyor. Örgüye yeni başlayanlar, genç kızlarımız çok rahatlıkla yapabilirler. Sizler için tüm terimleri en baştan gösteriyorum. Renk renk yapıp kombinleyebileceğimiz bu çantanın önce malzeme listesine, sonra yapımına geçelim. Şimdi malzeme listemize geçelim. Ben Alize'nin Cotton Gold ipini kullandım. Numarasını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Onun dışında içi için küçük parça kumaş kullandım. Ben kullanmadığım bir tişörtü kestim bunun için. 30'a 33 santim bir kumaş yeterli olacaktır. Onun dışında ben çanta fermuarı buldum. Normal fermuar almak için gittim ama ellerinde bir tek bundan varmış. Elinizde olan fermuar da olur. Ya da böyle kenarları deriliydi benim aldığımı. Bunu da kullanabilirsiniz. 30 santim bir fermuar işimizi görür. Bu benim bu zincir çantaların içinden çıkan yedek zincirler. Bu sırttan, omuzdan takmak için böyle omuz çantası, bir de çapraz takmak için olan zincirlerini taktım ben. Kenarlara bakın bu şekilde. Bunu şeycilerden de alabilirsiniz. Yine öyle hobi malzemeleri satan yerlerden. Ya da sadece şu kısmı alırsınız. Ara kısmına örgü örerek iç halatını yapabilirsiniz. Bence öylesi de güzel olacaktır. Ya da sırf zincir takabilirsiniz. Bence o da şık durur. Onun dışında bu ip için benim kullandığım tığ, onu söylemedim. 6 numara 1.4 milim. Malzeme listem bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Motifimizin yapımına başlıyoruz. İlk önce sihirli halkamı yapıyorum. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ikili trabzan yapacağız. Yani tığımı böyle doluyorum. Bu yaptığım halkanın içine batırıp ilmeği alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Tekrar tığımı doluyorum. Arkadan ilmeği alıyorum. Bu şekilde içine 16 tane ikili trabzan yapalım. Pardon, şununla birlikte 16 olacak. 15 tane ikili trabzan yapalım. 2 3 4 5. Bakın halkam böyle, ipim burada duruyor. Biraz çekebilirim. 9 10 13 şu 14 ve sonuncu 15.'yi yaptım. Başladım. Buradaki zincirimin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Sonra şu ipimi de şöyle sıkılaştıralım iyice. Bakın ortası. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 3, bir tane daha çekelim. 4. Yine ikili trabzan yapacağız. Tığın başında oldum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe ikili trabzan. Aynısını yapacağız. Sadece aralarına birer tane zincir çekeceğiz. Şu an biz şu ikinci sırayı yapıyoruz. Örerken şu ilmeği de içine verebiliriz böyle. Bunu da hem yok etmiş oluruz. Şuradan alırken ben bu ipliği de içine alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bakın örerken bu şekilde sonuna kadar
Ve sonuna geldim. Son ilmeğe battım. Bir tane zincir çekiyorum. Başladığım o 3 tane zincir çektim. Pardon, 4 tane çektiğimin üçüncüsüne batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yeniden 3 tane zincir çekelim. Daha sonra her ilmeğin içine 3'er tane ikili trabzan yapacağız. Tığın başını doluyorum. Şuradaki deliğin içine 3 tane ikili trabzan. Bunu şununla birlikte 3 olarak yapıyorum ben. Bir sonrakinin içine 3 tane yapacağım ama. 1 2 3. Bir sonrakine yine 3 tane. 1, aynı deliğe tekrar batıyorum. 2, aynı deliğe tekrar batıyorum. 3. Bu şekilde her deliğin içine 3'er tane ikili trabzan yapalım. Şimdi ben son deliğime de 3 tane ikili trabzan yaptım. Başladığım zincirin üzerine batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. 3. sıramızda yaptık. 4. sırada 3 tane zincir çekiyorum. 4 5 tane zincir çekiyorum. Arada 1 2 tane bırakıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne. Şöyle. Tekrar göstereyim. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Sonra battığıma değil, birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batıyorum. Sık iğne. Sık iğne tığım batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Tekrar 5 tane. 3 4 5. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batıyorum. Yine sık iğne yaptım. 5 tane sık iğne, 5 tane zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sonuncuyu yapacağım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Başladığım sık iğnenin üzerine battım ve sonuna geldim. Şimdi bir sıraya geçeceğiz. Burada yanındaki zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirin üzerine. Hemen zincirin üzerine ikinci sık iğnemi yaptım. Böylece şu zincirin üzerine gelmek istedim. Aslında amacım buydu. Şimdi şu sırayı yapacağız. Burada artık köşelerini belli edeceğiz bunların. Şöyle tığın başını doluyorum. İkili trabzan yapacağız. 4 tane. Hemen yanındaki bu geldiğime değil bir sonrakine ikili trabzan. 1 2 3 4. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3. Tekrar tığın başını dolayıp 4 tane daha ikili trabzan yapalım. 1 2 3 4. Sonra yanındaki deliğe batıyorum. Hiçbir şey yapmadan sık iğne. Yani şöyle batıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonrakine şu ara kısmı. Şimdi biz şu köşeyi yaptık. Şu ara kısmını yapacağız. 7 tane ikili trabzan yapacağız. Tığın başında oluyorum. Hiçbir şey yapmadan, zincir falan da yapmadan. Bir sonraki deliğe geçiyorum. İkili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7. Bir sonraki deliğe geçiyorum. Yine orta kısmından şöyle batıp sık iğne yaptım, çektim. Şimdi yine sonrakine köşe yapacağız. Bakın bir köşe yan yapıyoruz. Yani şu şekilde bir orta kısım bir köşe. Böyle 4 köşesini belli edeceğiz. Tığın başını yine doluyorum. Bir sonraki deliğe geçtim. 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 4. 3 tane zincir çekelim. Yine 4 tane ikili trabzan. Aynı deliğe. Yanındaki deliğe batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine
ikili trabzan yapacağız. 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonrakine yine geçiyorum. Köşe yapacağım. Tığımı batırıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrardan tığımı doladım. Bir sonraki deliğe geçiyorum. Şöyle bakın, aradaki kısımlar, mesela şunun için delik yaptım ya. Sonra aradaki kısmı batış yerlerim oluyor. Bir sonraki yine dolduruş kısım. Sonraki yine böyle her ikisinde battığı yer, geldikleri yer. Delikler de bu şekilde. Bunlar da zaten bir tane köşe, bir orta, bir köşe şeklinde devam ediyor. Şimdi buradan köşesini yapacağız. 1 2 3 ve 4. 3 tane zincir çekeceğim. Tekrar 4 tane ikili trabzan. Yanındaki deliğe batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar tığımı doluyorum. Bir sonraki deliğe geçip 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar sık iğne, bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi son yere geldim ben. Köşeyi yaptım. Bir sonraki deliğe battım. Tığım yine doluyorum. Ve son deliğim kaldı. Buraya da 7 tane ikili trabzan yapacağım. Altı ve 7. 7 tane yaptım. Yanındaki bu ilk yaptığımız yerde battıktan sonra bir iki tane sık iğne yapıp sonra yana devam etmiş. O ikinci sık iğnenin tepesine, yani aslında zincirin ortasına gelmeye çalışmıştım bunda. Yine zincirin ortasına geldiğimizi farz edin. Oraya batıyorum ve gelmiş oluyorum. Şimdi artık şu kısmı yapacağız. 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5. Buraya batalım. 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4. Aynı yere tekrar batalım. Köşe çünkü burası delik yerimiz. Yine 5 tane zincir çekelim. Buraya gelelim. Yine 5 tane zincir çekelim. Şu ikisinin, bu 7 tane yaptığımızın orta kısmına batalım. Yine 5 tane çekelim. Bu köşe olanla orta kısmın ortasına batalım. Yani şöyle yapıyoruz. 5 zincir çekip, şuradan söyleyeyim. 5 zincir çekip buraya, 5 zincir çekip buraya, 5 zincir çekip buraya. Aynı şeyin içinde 4 tane çekip tekrar buraya batıyorum. Tekrar 5. Şu ara kısmında sadece şu köşesini belli etsin diye böyle yaptım. Ama bu ara geçişlerinde 5'er tane çekerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 tane çektim. Köşe kısma geldim. 4 tane çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar 5 tane çektim. Beş zincir çektim. Şuranın orta kısmına batıyorum. İkisinin arasına batıyorum. Köşeme geldim. 4 tane çekiyorum. Yine aynı köşeye batıyorum. Bu şekilde sonuna kadar yapalım. Ve sonuna geldim. Yine 5 tane çekiyorum. Başladığım yere batıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Bakın çok güzel oldu. Şimdi artık son sıramızı yapacağız. Bunların hepsini ikili trabzanla etrafından dolaşacağız.
burasını üç tane zincir çekmiştim. Şu kısmı, yani köşenin yanlarındakilerine 7 tane dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7. Köşe kısma geldim. 3 tane yapıyorum. 1 2 3. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane daha yapıyorum. 1 2 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Tekrar aynı köşeye battım. Devamında bu köşe kısmı diğer tarafına da 7 tane dolduruyorum. 1 2 3 4, hepsini aynı deliğe batıyorum. 5 6 ve 7. Sonra şu ara kısımlarındakinin üzerindeki zincirlere şöyle yapacağız. 3 tane buraya batacağım. 3 tane buraya batacağım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Yine 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra şuna geçiyorum. 7 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yani şöyle oldu. Bakın. Burası toplasın diye. Çünkü burayı 3 tane yaptık. 7 tane yaptım. 3 zincir 3. Sonra bu köşenin yanındakilerine yani 7 7 oluyor. Sonra bu şunun üzerindekilerine 3 tane yapıyorum. Tekrar 3 tane yapıyorum. Sonra yine 7 olacak. 3 3 köşe kısmı yapacağım. Yine 7 olacak. Bu kenarlarına da, yani şunun üzerine de yine 3 tane devam edelim. Üç tane yapıyorum. İkili trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı deliğe yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Daha sonra 3 tane yapıyorum buraya. 1 2 3. Şimdi bunun diğer tarafına geçiyorum. 3 tane yapıyorum. 3 tane yaptım. Daha sonra köşenin yanlarına geliyorum. 7 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Daha sonra köşe kısma geliyorum. 3 tane yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane yapıyorum. Bu şekilde köşe sonuna kadar yapacağız. Bakın. Köşelerimiz de belli oldu. Gayet güzel de bir karemiz oluyor. Sonuna kadar yapalım. Ve sonuna geldim. Başladığım, bakın 3 zincir çektiğim yerin üzerine geliyorum. Oradaki sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunun içinden geçiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi kesiyorum. Bu şekilde motifimiz hazır. İpimizi de arkaya kaybedelim. Şuradan ilmek alıp
Sakın dipten kesmeyin, yakmayın. Yani bunun en sağlıklı yöntemi bu. Birazcık uzun kesip şu şekilde yok ederseniz hiçbir şey olmaz. Zaten bu kısım bizim bunun içine kumaş dikip içinde kalacak kısım zaten görünmeyecek. O yüzden ipi böyle yapabiliriz. Motifimiz hazır. Şimdi 5 parçamızı yaptık. Şeklimiz şu şekilde olacak. Bu böyle. Bunu da böyle birleştireceğiz ve üçgen bu şekilde motiflerimizi birleştireceğiz. Çantamızı yapacağız. Şimdi dikme işini isterseniz elinizle de yapabilirsiniz ama ben tığ ile yapmak daha pratik oluyor. İlmeğimizi oluşturalım. Çeviriyorum. Bu şekilde. Şimdi şuradan başlayıp buradan böyle gideceğim. Oradan da aşağı ineceğim. Örgülerimizin şu yüzü, düz yüzü, bu yüzü bakın ilmeklerden de zaten belli, ters yüzü. Şimdi biz ters tarafından yapacağız. Düz yüzü, bakın burası da düz yüzü. Ters yüzlerini alıyorum. Köşedeki zincirden batacağım. Şu başak gibi görünenler var. Bakın bunların sadece benden taraflarını alacağım. Bir tane buraya batıyorum. Zincirin ortasından aldım. Bir tane de buradan. Sık iğne yapacağım. Şimdi başak gibi olanların sadece benden taraflarını alıyorum. Burada pardon, benden tarafı, diğer tarafta yani sadece dış yüzeylerini. Ve sık iğne yapıyorum. Buradan ve karşı tarafta da yine dış yüzeyinden alıyorum. Bu şekilde çok sık olmasın. Kendi örgümüzün rahatlığında burası kasmasın. Sonuna kadar yapalım. Bakın bir tane buradan alıyorum. Bir tane başak gibi görünenin dış tarafından. Bu şekilde yaptığımız zaman ön yüzünde de bakın gayet güzel ve düzgün duruyor. İsterseniz dediğim gibi bu kısmı dik edebilirsiniz. Şimdi bunu sonuna kadar yapalım. Ben buradan sonuna kadar geldim. Bakın. Şöyle yapıyoruz. Şimdi yanı birleştireceğim. Yan tarafta da bu yüzü düz yüzüydü. Ters yüzü. Ters yüzünü şöyle düşünürsek buradan da bu tarafa çıkacağım. Şimdi buranın köşesindeydim. Yine buradan da yani şurada ters yüzü, burası da ters yüzü. Yine aynı. Buradan alıyorum. Diğer taraftan. Burada da aynı şekilde sonuna kadar yapalım. Şimdi sonuna geldim. Burada bakın köşedeyim. 2 zincir çektim. Burayı kesiyorum. Şöyleydi. Şu üçgeni de böyle çeviriyorum. Ve şimdi buradan burayı yapacağım. Yine ilmeğimi oluşturuyorum. Bu köşeden başlayıp yukarı çıkacağım. Şöyle bakın. Böyle bir şey yaptık. Şimdi burayı birleştireceğim. Ve şöyle olacak.
Evet, şu şekilde olacak. Burası da böyle olacak. Sonra çantamızın üstünü sırasına öreceğiz. Şimdi burayı yapalım. Bir tane buradan, bir tane karşı taraftan. Bu şekilde sonuna kadar yapalım. Bununla geldim. Yine 2 zincir çekiyorum. İpimi kopartıyorum. Bu ipleri içine verelim yine. Şöyle. Asla kısa kesmeyelim ya da yakmayalım. Bunlar zaten içinde kalacak. Hem örgümüz temiz görünür. Şimdi bunları verelim. Tamam. Şimdi bakın çevirdiğimiz zaman çok güzel olacak. Böyle. Şimdi son parçamızı yerleştirelim. Dikelim. Burayı tek parçada dikebiliriz. Yine bu defa buradan başlayacağım. Sonra yan tarafa geçip buraya geçeceğim. Bunu bu şekilde yerleştireceğim. Yine ilmeğimizi oluşturalım. Dış yüzüne çevirmeyi unutmayalım. Buradakilerin tamamı ters yüzü. Şu tarafı güzel yüz olacak. Yine ters yüzleri şimdi buradan böyle geleceğiz ve böyle geleceğiz. Şimdi sonuna geldim. Bir tane zincir çektim. Çeviriyorum. Bakın çantamız oluştu. Şimdi artık devamında dönerek öreceğiz. Sık iğne yapacağız. Hiç ipimizi koparmadan devam ediyoruz. Artık örgümü çevirdim. Ters yüzüydü. Onun için ne kaldı? Dış güzel tarafı ön yüzüne geldi. Şimdi hemen buraya sık iğne yapıyorum. Buradaki zincirin üzerine de sık iğne yapıyorum. Hepsinin üzerine normal bir şekilde batıyoruz. Bu şekilde artık sık iğne yaparak etrafını dönelim. Bakın bu ara kısımlarında kasmasın geçerken buraya batıyorum. Bu ara kısmı batıyorum. Sayının hiçbir önemi yok. Saymanıza da gerek yok. Sadece orası kasmayacak şekilde ben ara kısmı hemen hemen 1-2 tane daha batmış oldum. Sonra zincire geçiyorum. Bu şekilde rahat bir şekilde geçecek şekilde böyle sık iğnelerimizi yapalım. Ne çok sık ne çok bol. Dönüşümüzde gene aynı şekilde normal sık iğne yaparak dönüyoruz ve zincirlerin sayısı kadar sık iğnemizi yapıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi ben sonuna geldim. İlk baş tam burada başlamıştık. O yüzden buraya geldim. Nasıl sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. Burada da baktım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra yan hemen sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çekelim. Daha sonra keselim. Sonra yine böyle bunu içinden yok edelim. Şimdi fermuarımızı dikeceğiz. Şöyle ipimin arkasını düğümleyeceğim. Kendi ipiyle dikmeyi deneyeceğim. Umarım bu iğneyle dikebilirim. Şimdi fermuarını dikeceğim. Fermuarın biraz şöyle içine gömülmesini istiyorum diktiğimiz zaman da. Şöyle ortalayayım.
Biraz önce diktim. Geri sonra söktüm. Ama şimdi şurasını tam bu sık iğnenin başladığımız yerden dikersem bu böyle katlanıp, ya ben fermuarın şöyle dıştan görünmesini istemiyorum. Böyle içinde dursun. O yüzden ta sık iğnenin şu başladığı yerden dikeceğim bunu. Dikerken şurasını şöyle katlıyken fermuarını ortalayayım önce. Bunlar hazır çanta için satılan fermuarlardan. Arkadan batırdım. Şimdi delikleri var zaten dikiş yerlerinin. Normal fermuar bulursanız o daha kolay olur bence. Benim bu böyle olduğu için bir tık daha zorluyor beni. Yani normal fermuar olsaydı 10 kere dikmiştim. Ama şu an ikinci kez dikiyorum. İlk diktim. Fermuar yukarıda gözüktü ve hoşlanmadım. O yüzden şimdi tekrardan dikiyorum. Bence evet, şu an daha güzel olacak. Şöyle görünmemesi ya da yapacak bir şey yok, azıcık görünürse de. Çünkü zaten sınırda dikiyorum ben. Şöyle bakayım. Aynen. Bence böylesi güzel. Delikleri var zaten. Ama böyle başka çantalarınızdaki fermuarı alabilirsiniz ya da elinizde diğer, ben eskiden çıkartırdım kıyafetlerdeki, mesela giyinmeyeceğim artık kıyafetlerin fermuarın düğmesini falan çıkartırdım. Ondan sonra atardım. Belki öyle bir şeyler varsa onları değerlendirebilirsiniz. Şu an bende hiç öyle bir şey yok çünkü attım evde, bir süre sonra böyle şeyleri biriktirmek de çöpçülüğe dönüyor çünkü. Sığdıramıyorum sonra evde hiçbir şeyi. Bence gayet güzel oluyor. Ama şöyle yapıyorum. Şimdi bunun delikleri ayrı ayrı. O yüzden ben tabi buradan dikersem bunun üstüne geliyor. Ama burada var da dikişlerim böyle büyük büyük görünmesin. Küçük alıyorum. Birazcık yana kaydırıp da buna dikiyorum. Sonra bir sonrakinden çıkıyorum. Ve onun karşısındaki yere ben bir sıra daha dikeceğim. Şöyle ki mesela bir de şuralardan batarak dikeceğim. Hem araları tamamen dikişmiş gibi olacak hem de, çünkü çok delik delik oldu, boşluk oldu ve bana sağlanmış gibi olmadı şu anda gibi geliyor. Ben bir sıra daha dikmeyi istiyorum. Hep yaptığım şey. Gerçekten bence hazır fermuar dikmek daha zor bir şey. Şöyle yapalım. Ben şimdi kasmasından biraz korkuyorum. Şurayı şuradan geçireceğim. Böyle. Burayı bir düğümleyeceğim. Karşı tarafı da dikeceğim. Bu ara kısımlarını daha sonra dikeceğim. Ya da orayı bir bakayım. Ama bu kadarken bir tane de karşı tarafı dikeceğim. Çünkü benim bu biraz dikmesi zor oluyor. Normal fermuar dikmek daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Şimdi kasmasını istemiyorum dönerken. Karşı tarafı da diktikten sonra tekrardan ara kısımları, ya en fazla düğüm yapmış oluruz bence, ama böyle daha garanti bir şekilde gideriz.
Şimdi şöyle katlayacağım. Şu kısmı da fermuar açarak daha kolay dikeriz diğer tarafı. Şimdi diğer tarafı dikeceğim. Yine aynı şöyle katlayıp tam böyle minik yazlık bir çanta olacak. Ben küçük çantalar takmasını daha çok seviyorum. Bir tane buradan batıralım. Bir tane karşı taraftan şöyle kaydırmadan delik yerlerini arıyorum böyleyken. Tam böyle karşısına gelen yerden iğnemi çıkartıyorum. Kastırmayalım. Bu dikiş yerlerimizin iplikleri kalkmasın. Bence çok tatlı yazlık bir çanta olacak bu. Bunu nasıl büyütebilirsiniz diye düşünüyorum. Kare sayılarını mesela bir sıra daha büyük yaparak, kareleri daha büyük yaparak daha büyüktü böyle bir çanta olabilir. Yani o şekilde büyütebilirsiniz. Motifleri daha büyüterek. Ya, şu anda böyle çok çantaya benzedi. Aşırı hoşuma gitti. Sen böyle çok dışarı çıkıyorsun, çıkma. Bence bunu buradayken, şimdi sonuna geldim. Buradayken bunu bir sabitleyelim. Yine şöyle. Bir şey olmaz bu yüzünde, zaten kendi rengi belli olmaz. Şöyle hem ipimiz kaymasın. Şurayı da şöyle diksem acaba çok mu kasar? Bilemiyorum. Aralarını diksem mi diye düşünüyorum. Bir şey çıkar mı ki? Ya da şunu şu alttan mı diksek? Dikmesek de bence sanki bir şey olmaz gibi. Zaten içine bir astar da dikeceğiz. Ben onu düşüneceğim ama bence dikmeyince daha güzel gibi. Şimdi ben bir sıra daha dikmek istiyorum. Sanki bana böyle çok şey olduğu gibi, araları çok delik delik olduğu gibi geldi. Şeylerim çünkü çok uzak. Yani şuradan gidip şöyle çıksam. Şimdi bunu tam tersi yönlerinden bir daha dikersem biraz daha sağlamlaşır diye düşünüyorum.
Şimdi geri döneceğim ben. Nasıl yapıyorum göstereceğim. Şimdi buradan battım. Şimdi tam aksi yönlerinden bakın, şu aralardaki yerler var ya, o yönlerden yine böyle küçük yapalım ama buradaki dikişimiz belli olmasın çünkü. Şurada aradaki yerden batıp bir sonrakinden çıkarsam şöyle gibi olacak. Ara dikişleri biraz daha, şunlar bakın daha geniş ama böyle yaptığımız zaman biraz daha sıkılaşacak dikişleri diye düşünüyorum. O yüzden ben böyle bir sıra daha dikmek istiyorum. Dikmeyebilirsiniz. Şimdi ben bir sıra daha dikeyim. Şu an bence bakın süper sağlam oldu. Her tarafını diktim. İkinci katı geçince böyle aralarında hiç boşluk kalmadı. O yüzden şu an süper sağlam oldu. Şimdi içinin kılıfını yapalım. Astarını dikelim. Şunu şöyle ters çevireceğim. Şimdi şu enini ölçtüm. Böyle benim bir tişörtümü kestim. Bu renk, bu tona yakın, en renk yakın bunu buldum. Ondan sonra bunu böyle katladığım zaman şu şekilde geliyordu. Bence olur diye düşünüyorum. Sonra şöyle yapacağım. Siz bu dikişte ve bu konularda daha iyiyseniz çok beni dinlemeyin. Ben şu an çok iyi değilim. Normal mantıklı gelecek şekilde yapmaya çalışacağım. İçinin kılıfını. Astarını pardon. Şimdi bunu buradan şöyle keseceğim. Tamam. Burayı da böyle keseceğim. Ama biraz şey kesiyorum. Pay bırakıyorum. Sonra bulabildiğim en turuncu ipi buldum. Burayı dikeceğim. Burayı da dikeceğim. Aynen böyle dikelim. Burasını sonra şey yaparız. Burası ters yüzü olsun. Kılıfımızın da güzel tarafı diğer tarafına gelsin. Böyle normal. Elde dikeceğim. Daha güzel ve daha minik minik dikerseniz daha güzel olur. Ben şu an biraz hızlı bitsin modundayım. O yüzden aslında yoksa güzel dikiş böyle küçük küçük alarak öyle daha güzel dikersiniz şu şekilde. Ama ben şu an zaten görünmeyecek kısım olduğu için bir şey olmaz. Ama yine de çok kötü de dikmeyelim. Arası çünkü çok delik olursa içine bir şeylerimiz kaçar. Tel tokalarımız falan kaçar. Bunu buradan keselim. Şimdi şurayı da aynı şekilde dikelim. Ben kenarlarını diktim. Böyle. Şimdi bunu çantamıza geçirelim. Şöyle düz yüzü. Şu şekilde içte kalacak. Çantamın tersi. Böyle geçireceğim. Sonra bunu minik minik dikeceğim. Şurayı yaparken şöyle birazcık kenarlarını kıvırarak siz bunu daha güzel dikebilirsiniz. Şöyle fermuardan da dikebilirim. Aynen, hatta fermuardan dikmek bence daha kolay olacak. Deriden dikemeyebilirim. Dikişlerimizi küçücük alıp böyle aşağı tarafı biraz daha uzun geçip yine küçük alırsak yani kötü durmaz diye düşünüyorum.
Farklı dikiş teknikleri şöyle dolandırarak da yapabiliriz. Şu şekilde. Aslında böyle mi yapsam? Böyle daha kolay oluyor. Bence böyle yapayım. Bir tane buradan, bir tane karşıdan. Aynen böyle dikmek daha kolay. Hem daha az görüntü olarak da kötü durmuyor. Şimdi böyle şu kenarın tamamını dikelim. Yanı geçerken şuradaki deliğimiz açıkta kalsın. Çünkü halkayı buraya takacağız. O yüzden o deliğimizin altından geçerek dikelim. Böyle. Diğer tarafa geçtim. Şuradaki yer, şuraya halkayı takacağımız için açık kalsın orası. Sonuna kadar dikelim. Diğer köşeyi de aynı şekilde böyle yapalım. Sonuna geldim ben. Şöyle yapıyorum ve burayı düğüm yapıyorum. İpim bitti. Buraya yine bir tane daha düğüm yapacağım. Ve çantamızın diğer yüzüne çevirelim. Bence rengi şey olmadı içinde. Güzel oldu diye düşünüyorum. Tam turuncu bulamamıştım evde ama bence bu renk de güzel oldu. İçi de gayet güzel oldu. Ve şöyle aparatlar var. Bunları ben diğer çantamdan çıkarmıştım bunu. Çantanın içine yedek verilen bu askılar. Yalnız şöyle düşündüm. Bunu aslında kahverengi daha güzel olabilirdi. Benim elimde şu an bu olduğu için bunu kullanıyorum. Şurasını alıp atıyorum. Bunu buradan çıkarıp bu ara kısmı, yani buna gelen kısmı örgü olarak yapılabilir. Yani sık iğne ya da şey yaparak böyle uzun ince şerit halinde örerek bunu buraya bağlayıp ya arka ip kısmını kendi örgüsünden yapabilirsiniz turuncudan. Şu geçme kısımlarını da yine aynı halkalara geçirirsiniz. Bence öyle de çok çok tatlı olur. Sadece şu zincir kısımlarını alarak şimdi bunu buraya geçirelim. Bunu da aynı şekilde. Tamam. Son olarak ben buraya bir tane de şey yapmak istiyorum. Bunu kızım taktı benim. Buraya bir tane de böyle püskül yapmak istiyorum. Püsküllü yapacağım. Ben böyle içine birazcık kırmızının içine, püskülün içine birazcık da hardal salçası katacağım. Çünkü bu ikisinin renginin uyumunu çok seviyorum. Şöyle tuvalet kağıdı kabını aldım. Püskül boyutu istediğimiz kadar. Ben bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Yaklaşık 1,5 santimini kadar kestim. Daha sonra ipimizi sarıyoruz böyle.
Biraz da hardal sarısı saracağım. Şimdi bunu buradan keselim. Hardal sarısı sardım biraz da. Sonra bunu keselim. Daha sonra küçük parça ip aldım. Şu an orta kısma geçtim. Buradan güzelce bağlayalım. Ben bir tur daha çevirebilirim. Neden takılıyorsun? Daha sonra şu altını keselim. Yoğunluğu karışık olsun istiyorum şöyle dururken. Sadece turuncu da gözükmesin ya da sadece sarı. Yine böyle bir parça turuncu ip alacağım. Bir tane bağlayalım. Sonra ben birkaç tur daha döndürmek istiyorum. Şu an sıkıca bağlamış olalım bir tane. Daha sonra tekrar bağlayacağım. Tamam, bu da aralarına karışabilir. Hatta bakayım, havada duruyorsa bunu içine verebilirim. Ya da vermeyeceğim. Uğraştırır. Böyle arkada dursun. Şimdi çantamızın bunu birazcık budamak istiyorum. Çünkü çok uzun oldu bazı yerleri. Bir tık daha zayıf yapabilirmişim aslında. Ama bence şu anda güzel oldu. Bunu buraya şöyle geçirelim. Bunu verebiliriz aslında içine. Koparmak istemiyorum çünkü tehlikeli olabilir. Şuradaki ipten şu aşağı geçirirsek
Hı. Aa, süper oldu. Şu tarafa verirsek bakın gayet kendi formundaki şeyler bağlar gibi oldu. Ama ben yine yukarı kaymaması için, çünkü şu şey çektikçe orası yukarı kaymaması için bunu da buraya bir tane bağlayacağım. Bir iplik aldım. Aşağı geçirdiğim ipe bir tane düğüm atacağım. Tatam. Süper oldu. Çok güzel oldu çantam. Tatam. Ve videomuzun sonuna geldik. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizden ricam, dua okuyabilir misiniz bana? Şöyle ki geçmiyor. Üzerime bir çaydanlık kaynar su döktüm. Elimi çok derin kestim. Böyle dikiş atıldığı gibi bu tarz böyle sürekli bir şeyler geliyor ve ben toparlanıp tekrardan videoya geçemiyorum bir türlü. O yüzden dua okursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.